New York stüdyolarından yeni bir programda Cüneyt Özdemir stüdyoda karşınızdayız. Geçen gün burada New York'ta son derece ilginç bir isimle karşılaştım. Böyle barda oturuyoruz işte. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş yapıyorum? O gazeteci bu şey. Sen ne iş yapıyorsun? Ben dedim mezarlıkta satın almada çalışıyorum dedi. Dedim nasıl ya? Dalga mı geçiyorsun? Yok abi dedi, geldik buraya dedi. İş yok dedi. Baktık herkes garson, şey var, böyle var. İşte bir iş ilanlara bakıyordum. İşte burada bir mezarlık var dedi. O mezarlıkta bazı işte ihtiyaçlar oluyor. Onların da ben ön büroda çalışıyorum. Satın almayı yapıyorum dedi. Dedim ciddi değilsin herhalde dedim. Vallahi ciddiyim dedi. O zaman vallahi bizim programa gelmelisin dedim. O da kalktı sağ olsun, geldi programımıza ve New York'ta bir mezarlıkta işler nasıl dönüyor, biraz onun perde arkasını onunla konuşacağız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim. Koltuklarınıza oturun. Bomba gibi bir talk show'a başlayalım. Evet, Cüneyt Özdemir stüdyoya New York stüdyolarında devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir ortamda Berk'le karşılaştık. Ben kendimi tanışıyorum. Merhaba işte ben Cüneyt. Arkadaşlar diyor ki işte ben bilmem ne mimarım. Merhaba işte ben Cüneyt. Merhaba ben grafikerim. Merhaba ben Cüneyt. Ben mimarım. Ben grafikerim. Ben mimarım. Merhaba ben dedi bir mezarlığın satın alma şeyinde çalışıyorum dedi Berk. Ben dedim şaka yapıyorsun herhalde. Yok dedi, niye şaka yapayım dedi. Gayet de mutluyum abi dedim, böyle gayet güler yüzlü. Dedim Berk seni mutlaka bu programa çıkartmalıyız. Evet. Sağ olsun o da kırmadı beni. İşini şu anda bitirdin. Shift'in bitti. Evet. Kalktın geldin buraya. Greenwood mezarlığında mısın? Evet. Nedir abi, ne mezar? Hristiyan mezarlığı mı burası? Aslında Hristiyan mezarlığı diye geçiyor. Yani Protestan Hristiyan mezarlığı. Peki Ama ne iş yapıyorsun orada ben? satın alma koordinatörü olarak çalışıyorum. Yani her türlü malzemenin satın almasını gerçekleştiriyorum. Malzeme Onda derken tabii ki ölü bedenler alıyoruz. abi şimdi espri yapıyoruz ama ya gerçekten bir malzemeye de ihtiyaç var yani. Tabii. Çünkü Ne oluyor? Bir mezarlıkta neye ihtiyaç oluyor mesela? Yani bizden çok farklı olarak mesela mezarlarda heykeller kullanılıyor. Değişik kanatlı melekler var. İşte daha farklı. Onları siz mi yani Tabii. mezarlık mı satıyor? Tabii. Yani Heykeller. kendimiz yapıyoruz, kendimiz Evet. satıyoruz. Şeyde. Hı hı. Başka ne var o satın almada? Başka satın almada normal işte bazen Kazma, kürek. krematoryum var, işte ölülerin yakıldığı. Orası için malzemeler alıyorum bazen. Malzeme derken? Değişik yani kullanılan normal aksesuar Yakmak malzeme, yakmak için malzemeler. Sonra o külleri bir Fırçasına kadar her şeyini ben alıyorum. külleri şeye mi koyuyorsunuz bir tane? Tabii Vazoya. onlar için özel Vazolar mı? vazolar var. Vazoların içerisine koyuyoruz. Başka? Onun dışında normal standart satın almalar yapıyorum. İşte ofis malzemeleri. Ofisin Hı hı. mezarlığın içinde. Büyük Tabii onda mezarlık sanırım. çok büyük. Çünkü 190 hektarlık bir alan. New York'un en büyük mezarlığı. Evet, 1848 yılında ya da 1838 yılında kurulmuş. Çok ünlü var mı? Var, 100'ün üzerinde ünlü var. Kim var mesela? Mesela eski ABD eski başkanlarından Roosevelt'in anne babası var. Aile mensupları var. Onun dışında yine grafitinin ilk grafitiyi yapan John Michael Basquiat'tı sanırım. Evet. Tam hatırlamıyorum. O var. O vardı. Onun dışında Vardı derken var hala. hala var. Evet, hala var. Aynen vardı. Biz Onun sabah dışında- gittik bulamadık gibi olmasın yani. Ben göremedim ama henüz. Çünkü çok büyük bir alan olduğu için yani iş yoğunluğundan dolayı da yani bütün mezarlığı henüz gezemedim çünkü. Geziyor musun arası öyle bir Tabii şey vakit musun? buldukça arabaya atlayıp geziyorum. Peki bizdeki eskiden korkar mıydı mesela? Bizde mezarlık deyince insanlar korkuyor, Açıkça şunu çekiniyor. söylemek gerekirse ben Türkiye'de bir ya da iki defa gitmişimdir mezarlığa. Evet. Çünkü bizim mezarlıklarımız karanlıktır, bekçi vardır, kovalar. İşte küçükken girdiğimiz Evet. zaman. Ama burası bambaşka bir yer. Yani nasıl söyleyeyim? Yani bir şirket işletiyor zaten, herhangi bir Özel bir şirket. özel bir şirket işletiyor. 7/24 açık zaten. 7/24 gelen oluyor mu? 7 gün boyunca açık. 24 saat gelen oluyor mu? Ha, tabii ki yani ben bilmiyorum. Ben saat 4'te ofisimi kapatıp çıkıyorum yani. Ama hafta sonları da açık yine, kış döneminde saat 5'e kadar, yaz döneminde akşam 7'ye kadar. Nasıl, bizdeki mezarlıklardan farklı mı burada? Başka yani mesela ziyaretler sık sık oluyor mu? Düzenli gelenler var mı? Yani düzenli, yani o konuda çok fazla bir takibim olamıyor tabii ki. Ama sürekli benim çalıştığım yerinde de mozoleler olduğu için sürekli oraya insanlar gelip dualarını ediyorlar, çiçek bırakıyorlar. Mozole ne demek? Mozole içerisinde bedenlerin olduğu duvarlarda genelde. Duvarlarda. Hı hı, tabii duvarların içerisinde. Hangisi moda? Ben Şu hatta aralar ben yani bilmediğim için o kadar Hı. çok uzam ki aslında bu konulara. Patronumla falan görüştüğüm zaman onların içerisinde ne olduğunu falan sorduğumda bedenler olduğunu söyleyince ben bayağı şaşırmıştım aslında. sen bu işi nereden buldun? Bu iş mi seni buldu?
Açıkçası çok fazla hatırlamıyorum. Çünkü ben geçen sene geldim buraya. Şubat ayının sonunda geldim. Ee, ilk birkaç ay işte şehri tanıma, işte nasıl yapalım, Evet. nasıl bir yere geldik bunları anlamaya çalışırken yine bir Türkiye'ye gittik bir 2 ay, 3 ay. Evet. Sonra döndüm, iş başvurularına başladım. Ben mi başvurdum, onlar mı buldu? Orası flu biraz. Orası biraz flu çünkü ya bir yandan PlayStation oynarken bir yandan da iş başvuruları yapıyordum böyle Türkiye Indeed sitesinden. Sonra bu Sonra görüş geldi. bir telefon geldi. Cemetery deyince bir garipsedik ilk önce. Ya dedik ben mi başvurdum acaba? Kendi aramızda da konuştuk eşimle. Orası flu hala. Evet, orası flu. Allah bulmuş olabilir vallahi seni Sonra belki ilk bir görüşmeye çağırdılar. uhrevi bir işaretle. İlk, Evet. ilk görüşmeye çağırdılar. Bu arada patron da çok eğlenceli bir kadın, siyahi bir kadın. Çok kahkahası meşhurdur zaten Greenwood Cemetery'de. Öyle mi? İnletir mi şöyle? Mezarlık inliyor mu Evet, kahkahayı? Çınlıyor evet, şöyle, evet. inlemez de. Evet. Belki çok arkalardan duyulmuyordu belki tabii ama. Daha derinden duyuluyor, ona bakmak O da lazım. başlangıçta Türkiye'deki geçmişime baktı. Evet. Satın alma yapacaksın dedi. Sen geçmişin neydi ki abi? Ne Türkiye'de mezunusun? tabii ben aslında Karşıyaka'lıyım. İzmir'de Evet. büyüdüm. İzmir'de yine satın alma lojistik üzerine çalışıyordum ama Hangi şirketti? Havatek Havatek, firmasındaydım. evet. Hı hı. Yani Sonra? daha sonra İstanbul'a geçtim Evet, son sonra 2 işe senemde. aldı seni kadın. Geldi İşe buraya. aldı. Sen bir Ee, tırstın mı girerken? Benim kafamda soru işaretleri var. Şimdi ben ne satın alacağım? Yani sadece normal yani Kefen. Tamam, kefeni anlıyoruz. Kefen var burada. Kefen var mı burada? ben hiç görmedim. Yok burada. Yok. Hristiyanlarda kefen yok. Zaten krematoryuma Evet. şeye gerek yok. Daha 3 farklı şey var zaten. Bir yakma var, bir toprağın altına gömme var. Bir de duvara Bir de bırakıyoruz. duvara mozelelere koyuyorlar. En ucuzu da zaten yakma. Yani En ucuz o mu pratik? Evet, en- Moda şey mi şu an? Yakılıyor mu? yani parası olanlar yani bu işe para vermek isteyenler mozele yaptırıyor. mesela? Evet. Duvarların Zenginsen içerisine. mozole yapıyorsun. Evet. Sonra Şeysen, orta sınıf orta olan sınıf, grant dedik emekliler şey yerlere yapıyor. koyuyorlar. Onun dışında da bir de yakma var. Yakma Züğürt, işi sen direkt yak gerçekten gitsin çok diyorlar acayip. yani. Çünkü ben işe ilk başladığımda işte her yeri öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl olacak falan filan böyle. Birkaç gün geçti, her şey yolunda gidiyor. Bir koku gelmeye başladı. Dedim herhalde bir kablo yanıyor. Yani direkt Hayatında ofisteki tabii nerede duyacaksın? işken onu? görmedim etmedim. Dedim ofise girdim. Dedim bir şey yanıyor, bir kablo gibi bir şey falan dedi. Hepsi güldü bana böyle. Dedi o Sizin kablo değil. patron kahkahayı çınlattı tabii evet şeyden. odasından onun odası arkada. Onun kahkahası falan geldi. O dedi kablo değil, birisini yakıyorlar içeride dedi. Ama nasıl bir koku. Sonradan insan alışmaya başlıyor. Ama krematoryumda çalışanlar da gerçekten kafaları birazcık değişik çalışıyor. Yani üç kişiler orada. Ağızları- Çok fazla yaklaşmamaya. Aman abi bunlar ben sadece biraz... malzeme bırakıp çıkıyorum yani. Çok Başka fazla sohbet. çalışıyor derken nasıl çalışıyor? Yani neyi kastediyorsun? Yani 3 kişiler içeride. Ağızlarında sakız sürekli. Böyle bir değişik bakıyorlar zaten. Yakalım Yani- lan. Adam diyor ki eninde sonunda geleceksin kardeşim buraya. İşte bir bakışları falan bir değişik zaten. Yani ben onların normal insanlar olduklarını düşünmüyorum. Yani çok tehlikeli değiller tabii ki ama yani çok fazla sohbet etmek istiyorlar. Ben mesela oraya girdiğim zaman Adamlar yak usanmış da Tabii abi ki insanlar. yani Geleni yak gideni yak. Bir tane küçüklüğüm- canlı yani insan geldi. bir pideciye, Türkiye'de bir pideciye, lahmacuncuya gittiğimizde usta böyle tepsiye yani sokup Evet. çıkartır ya. Aynen onu yapıyorlar yani bir O tuhaf kadar bir çok var mı ya ölüm? ya tabii sıraya geliyor. Direkt Sürekli öyle randevu yani. alınıyor. İşte bir aileden bir kişi nezaretinde işlem yapılıyor. Zaten bir 48 saatlik bir bekleme süresi var. Daha sonradan yakınma işlemi yapılıyor. O da yaklaşık 130 dakika sürüyor. 130 dakikada mı yanıyor? 130 dakikada yanıyor. Kemik kırıklarında detaya girmeyeyim Abi- istiyorsanız. Şu anda onu düşünüyorum. Ya herhalde 27 yıldır falan ben bu işi yapıyorum. Ben İlk kez böyle bir muhabbet yapıyorum ben, daha hayatımda ilk aileme kez. çok yani sonradan söyledim. ilk yani. kez bir insan kaç dakikada yanarı konuşuyoruz seninle. Evet. Evet 130 dakikaymış. 130 dakika sürüyor. Daha sonradan işte Kemik kırılıncaya ne kemik kadar? kırıkları özel bir öğütücünün içine sokulup daha sonra Anlatma bir dakika abi şey ya. Bir dakika burada duralım ya. ben işimi öğrenmeye çalışıyorum. Tamam, Çünkü 4 ay oldu. ben bu kadar olacağını şey yapmıyordum ya. Doğru, orada bir şeyler kalıyor. Ha. Neyse onlar öyle Evet. şey yapıyorlar. En sonunda da şey oluyor. Öyle bir tane şeyde Küplerin veriyorlar. içerisine koyuluyor. Veriyorlar, onu da alıp götürüyorlar mı? İsteyen Onlar da mezarlıkta götürüyor, duruyor mu? İsteyen yer kiralayıp koyabiliyorlar küpleri. Müzeler var. Onların Küpe mi içerisinde. koyuluyor yanan insana? Bir küp tarzı yani değişiyor. İsteyen istediği şekilde tasarım yaptırabiliyor. Tasarım neler var mesela? Mesela yine çok ünlü bir fotoğrafçı var. Şimdi adını hatırlamıyorum. Japon'da zannediyorum. Mesela onun küllerin koyulduğu şey tamamen bir fotoğraf makinesinin aynısı. Yani ondan yapmışlar küpü. Onun içerisinde külleri duruyor. İlginç mezarlıklar var mı?
İlginç mezarlıklar Mezar taşları, şeyler. var, çok fazla var. Odalar da var, mezar odaları falan var. Mezar odaları. Mozoreler odalarda Tabii. mı? Hı hı. Onların anahtarı mı var böyle? Çok fazla ben yaklaşmadım çünkü çok fazla da imkanım Bilmiyorum. olmamıştı. Biraz daha çünkü tepe Hafif de kısımda kalıyor tırsıyorum onlar. biliyor musun yani? Tabii ki, tabii ki. Onun dışında İlginç mezar şeyleri var mı? var. Mesela Mısır piravını yaptıranlar var. Mısır firavunu yaptırdı. Evet. Hı hı. Onun dışında böyle aslanlı mezar taşları var. Sağında solunda aslanlar duruyor. Yatan aslanlar. Yani daha çoğunu görmedim ama ben gözüme Evet. çarpanlar bunlar. Peki seviyor musun işini? Ben satın almayı seviyorum. Yani ne olursa olsun çünkü yani bu işe ilk başladığımda yurt dışındaki bir petrol işiyle ilgileniyordum. Onda çelik konstrüksiyon yapıyordum. Onda da bambaşka malzemeler alıyordum. Sonra İstanbul'da bambaşka malzemeler ama bu New York'a gelirken bir mezarda çalışacağım senin aklına gelmemişti. Ailen de dedi haber verince. Şimdi ilk önce onların aklına Türkiye'deki bir mezarlık geldi. Oğlum dedi sen orada ne yapıyorsun, nasıl yapıyorsun? Bekçi yok mu işte o yok mu, bu yok mu falan. Dedim daha sonra anlattım tabii ki yani fotoğraflarını çektim, videolar gönderdim. Onların Anne tabii ki, huzurlu deseydin burası. Merak Evet. etme huzur burada deseydin yani. ben bir yandan öğrenmeye çalışırken onlar da Türkiye'deki mezarları soruyorlar doğal olarak. Ben de tabii ki çok farklı olduğunu, bu şekilde olmadığını, sadece karanlık olduğunu ve bekçilerin olduğunu söylüyorum. Onlar da çok merak ediyor. Tabii ki yakma var mı diye soruyorlar ama Türkiye şimdi çok fazla farklı Evet. kökenlerden insanlar olduğu için. Müslümanlar yok. Var mı? Her dinden ve etnik kökenden insana açık. Sadece çok enteresan bir şey var. Hapishanede öldüyseniz, sabıkalıysanız kabul edilmiyorsunuz. Ya Ne diyorsun ya? Ya ecelinizde öleceksiniz ya da toplum nazarında iyi bir insan olarak öldüyseniz kabul Yani ediliyorsunuz. diyelim bir adam bir suç işledi. Hapishanede öldürdüler. Hı hı. Kabul edilmiyor. Bu mezarlık kabul Asla. etmiyor. Birisini mi öldürdü, tecavüz mü etti, herhangi başka bir şey mi yaptı? Kesinlikle kabul edilmiyor. Ha suçluysa da yani. Evet. Suçlu oldu. Hapishanede öldü. Buraya kabul Hı hı. edilmiyor. Evet. Hapishane mezarlığında mı? Sadece diyorsun? hapishanede ölmesi değil yani içeri girip çıkmış bile olsa kabul edilmiyor. Ne kadar sadece ilginç bir şey söylüyorsun şok, ya. Yani ne kadar ölüm her şeyi eşitler aslında diye düşünüyorsun ama burada Burada böyle bir eşitlemiyormuş. Ben de duyunca çok şaşırmıştım aslında. Ama yani herhangi bir cenaze kabul edildiği zaman, kabul edileceği zaman çok fazla inceliyorlar geçmişi. Geçmişine bakıyorlar. Adam artık ölüp gitmiş neyine bakıyorlarsa artık yani. siciline bakıyorlar. Evet. Ha bu iyiymiş bunu alalım bu bizim mezarlığa yakışır yok bu bizim mezarlıkta huzuru bozar. Huzuru bozmaz da herhalde yani nasıl bir mantık var onu da anlamaya çalışıyorum herhalde. Ailesi de gelmesini istiyorlar. Çünkü Muhtemelen. öldükten sonra Evet. insanı cezalandırmıyorsun, ailesini cezalandırıyorsun herhalde. Yani. Ölü beden Evet. herhalde bir Hı hı. ne bileyim bir Ben suç çok işleyen bir şey. garipsemiştim başlangıçta ama daha sonradan da alıştım artık yani çok şey değil Evet. diye. Bu son olarak bir dizi var seyrettin mi onu Six Feet Under diye. Ben New York'a geldiğimden beri çok fazla dizi izleyemiyorum. Abi izle tam Değil mi? senin olayları Aslında evet. anlatıyor. Yani şeyde Diziler çekiliyor zaten. En son bir Gotham dizisinin seti vardı Chappelle'de. öyle mi? Filmler çekiliyor yine Catherine Zeta-Jones'un, Robert De Niro'nun 2006'da 2005'teki filmlerinden. Yani aslında New York'ta çekilen tüm mezarlık sahneleri aslında Greenwood'da diyebilirim. Hem de set diyorsun. Evet. Hem mezarlık hem Evet. set. Yani ben ne zaman Chappelle'in önünden arabayla geçsem mutlaka bir set oluyor yani orada ama görseniz devasa tırlar, ekip, her şey Bir de şöhreti yakalıyormuşsun. yani oradan arabayla geçen insan. Brad Pitt, yeni Brad Pitt. Yani düşünsene. Nereden şöhret? Abi mezarlıktaydık, satın alıyorduk orada bir anda. Hayat böyle. Bak hayat seni nereden nereye sürüklemiş. Evet. Neden olmasın? Ya çok teşekkür ederim. Ben Müthiş teşekkür ediyorum. müthiş ilginç bir sohbet. Evet. İnan bana yıllardır ben böyle programlar yapıyorum insanlarla, farklı meslekten insanlarla konuşuyorum. Ama hem mesleğini bu kadar seven, Evet. hem de bu kadar ilginç bir meslek Hı hı. yapan çok az insana rastlıyorum. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Bir gün mutlaka bekliyorum. Vallahi en kısa zamanda inşallah Ben hep diyemeyeceğim oradayım. sana yani. Ama sanırım eninde sonunda bir yolumuz düşecek yani anladığım kadarıyla sizin En kötü bir mezarlarda. çay içmeye falan En gelirsin. kötü zaten oraya gelen kalıyor anladığım kadarıyla. Tabii insanlar spor yapıyorlar, koşu yapıyorlar, bebek gezdirenler var. Öyle mi? Tabii yani, gezebiliyor Ha yani herkes. gezmek için de gelebiliriz. Tabii. Ha, ben bir gün bekliyorum deyince yani. Yok Artık yatıya gelmenizi gerekiyor. Görüşürüz. Çok Görüşürüz. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür